Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Ahmet Yavuz Balcı. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş Teşekkür geldiniz ederim. hocam. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Sağ olun. Sağ olun. Hocam bypass nedir? Bypass kimlere yapılır diye başlamak istiyorum. Evet. Bypass'ın önce tabii kelime anlamı olarak köprüleme demek. Bypass yapmak, köprüleme demek. Halk arasında kullanılan terimi olarak kapalı bypass veya açık bypass şeklinde köprüleme ameliyatları olarak bahsedilir. Amaç bunda damarlarda yeni akım oluşturmak için yeni damarlar eklemektir. Yani damarların kendisini yerinde bırakarak ekstra damarlar eklemektir. Bu her yerde yapılabilir. Kalpte yapılabilir, bacaklarda yapılabilir, boyun damarlarında yapılabilir. Bunlar da yani bir tıkanı bir damarın önüne yeni bir kan akımını geçirmek için yaptığımız işleme bypass köprüleme işlemi diyoruz. Bunu yeni damarlarla, koldan, bacaktan, göğüs damarından aldığımız yeni damarlarla bu darlığın ilerisine kan verme işlemini yapıyoruz. Biz buna bypass diyoruz. Bu kalpte yapılırsa koroner bypass, işte bacaklarda yapılırsa periferik damar bypass, işte aorta üzerinde yapılırsa aortik bypass. Bunlar tabir itibariyle sadece köprüleme diyelim ve genellikle kullandığımız bizim kalp damar cerrahisinde damar ameliyatlarında tıkalı damarın ön tarafını yeni kanla sulamak için yaptığımız ameliyatın genel adı bypass. Hocam şimdi bypass ameliyatları için bir risk grubu var. Yani bazı insanlar bu anlamda bu ameliyatlara giden yolda risk taşıyorlar. Bu insanların bir kere kimler bu riski taşır ve normalde bu riski taşıyan insanların sağlıklarını korumak için nelere dikkat etmeleri gerekir? Şimdi bypass ameliyatı tabii atar damarlarda genelde yapılan ameliyatlar. Bunlar atar damar tıkanıklıklarında işte kalpte, işte boyunda veya işte vücudun herhangi bir yerinde ve temelinde bu tıkanıklıkların damar sertliği var. Damar sertliği yani ateroskleroz dediğimiz hadise var. Bu ateroskleroz hadisesi zamanla yaş ilerledikçe vücutta bütün herkeste gelişebilen bir hadise. İşte damar duvarına yağ birikimi, damar yaşlanması diyoruz biz buna. Damar sertliği, damar yaşlanması yıllar geçtikçe bu bütün damarlarda hemen hemen gelişebilir. Birinci risk faktörü yaş diyelim. Yürümekle işte yaş ilerledikçe damar tıkanıklığı olma ihtimali artar. Diğer risk faktörleri birçok risk faktörü var. İşte hiperkolesteroleminden tutun, sigara kullanımı, alkol kullanımı, stres, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar, diğer farklı işte hava kirliliğine bağlı soluduğumuz veya beslenme, özellikle beslenme ile alakalı özellikle hazır gıdalarla aldığımız birçok katkı maddelerinin vücutta birikmeyip damarların işte duvarına yerleşmesi ve sonuçta bu bölgede damar duvarında bir enflamasyon gelişiyor. Ve enflamasyon daha sonra bu bölgeye işte trombositlerin ve yağların gelişmesiyle, artmasıyla damar tıkanıklarına neden oluyor. Yani bu hastaların dediğim gibi başta işte şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, tansiyon, stres, kötü alışkanlıklar bunlar ve yaşla birlikte etiyolojisi diyelim bu damarların, bu hastalıkların etiyolojisi bunlar olarak sınıflayabiliriz. Bir de genç hastalarda olabiliyor. Genç hastalarda da daha çok kalıtımsal nedenli hiperkolesterolemiler, hiperlipidemiler etken olabiliyor. Bunlar da erken yaşlarda damar duvarlarında yağ birikimi ve tıkanıklıklara sebep olabiliyor. Bir de juvenil diyabet dediğimiz çocukluk çağından gelen diyabetlerde de erken dönemde bu tür damar tıkanıklıkları olabiliyor. Hocam bypass cerrahisi son yıllarda göğüs kemiği kesilmeden yapılıyor. Minimal invazis denilen kemik kesiği hiç olmadan yapılan kapalı bypass nasıldır? Bizim standart bypass ameliyatlarımız sternum dediğimiz göğüs kemiği ya da işte halk arasında iman tahtası dediğimiz kemiği ikinden ortaya ayırarak yapılan ameliyatlar. Bu yıllardır böyle yapılan ameliyatlar ama bundan 20 yıl kadar önce kapalı yöntemlerle yapılmaya başlandı bu ameliyatlar. Öncelikle kapalı yöntem dediğimiz nedir? Bu göğüs kemiğini kesmeden, göğüs kemiğine dokunmadan kaburgalar arasından özellikle sol meme altından veya üstünden, meme üstünden işte küçük kesilerle kaburgalar arasından yapılan ameliyatlar. Kapalı bypass bu. Biz buna minimal invazif koroner bypass cerrahisi diyoruz. Halk arasında kapalı ameliyat olarak deniyor. Bu göğüs kemiği kesilmeyen hastalar herhangi bir yerden yapılan ameliyatlar genelde minimal invazif ameliyatlar oluyor. Standart cerrahi tabii göğüs kemiği kesilerek yapılıyor ama kapalı bypasslarda da biz yine aynı şekilde standart cerrahide ne yapılıyorsa
aynı şeyleri yapabiliyoruz. Daha önceden bundan 20 yıl önce sadece işte kalbin ön duvarındakiler yapılabiliyordu ama şimdi bütün kalbin her tarafındaki damarlara bypass yapabiliyoruz. Ben onu soracaktım hocam. Şimdi bu minimal invazif yaklaşımın bir sınırı var mı? Yani tek damar yapılabilir, 2 damar yapılabilir gibi, yoksa yani neye ihtiyacı varsa hastanın bu yaklaşımla yapmak mümkün mü? Evet. Yani yıllar önce ben bu mesleğe başladığımda biz bunları sadece kalbin ön tarafındaki 1 veya 2 damara, işte meme altından çalışan kalpte genelde yapılan ameliyatlar yapıyorduk ama bundan 6-7 yıl önce Ukraynalı bir cerrah var, Babilyak. Bu yeni bir yöntemi tanımladı, bu yöntemi. Total revaskülarizasyon yöntemini. İşte kalbi durdurarak meme altından, öyle eskisi gibi öndekilere yapılır, arkadakilere yapılmaz veya işte sadece 1-2 damara yapılar, 3-4 yapılmaz, şeyi ortadan kalktı. Artık kaç tane damarda tıkanıklık varsa hepsine bypass yapabiliyoruz. Açıkta yaptığımız her damara hemen hemen bypass yapıyoruz. Hocam peki bu minimal invazif yani kapalı bypass dediğimiz hastaya ne tür avantajları vardır? Yani iz kalır mı? Şimdi öncelikle standart cerrahinin dezavantajlarını konuşursak minimal invazifin avantajları kendinden ortaya çıkacaktır. Şimdi standart cerrahide biz ne yapıyoruz? Göğüs kemiğini kesiyoruz ve sonra ameliyat bittikten sonra işte bu kemiği dikiyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Evet. Bu işlem tabii, bu kemiğin kaynaması ortalama 2 ay kadar sürüyor. Bu 2 ay zarfında hastalarımız sırt üstü yatmak zorundalar. Kollarını kullanmamak zorundalar. Kollarına orantısız güç uygulamamak zorundalar. İşte kendi araçlarını kullanamazlar bu 2 ay boyunca. Birçok şeyi var. Kemiğin enfekte olma ihtimali var. Kaynamama ihtimali var. Yani bunun devamlı Ağrı da var. Ağrı da var. Ciddi anlamda sosyal hayat devamlı bir etkileniyor korunma yani. halinde. Bu 2 ay, bu kemik kaynayana kadar bir korunma halinde hasta sürekli bu aklında, hatırında ve psikolojik olarak sürekli bunu etkiliyor. Ama kapalı ameliyatlarda böyle bir şey yok. Böyle bir kemiğin kaynaması veya bir dokunun kaynaması olayı olmadığı için hastamız ameliyattan çıktıktan sonra istediği şekilde yatabiliyor. İstediği şekilde kollarını kullanabiliyor. Kendi aracını zaten 15 gün sonra kullanabiliyor. Oturup kalkması yardımla değil. Yani diğer hastalarda mecburen yardımla kaldırılıyor. Kemik stabilitesini Kimseye korumak ihtiyaç için. duymadan iyileşme sürecini tamamlıyor. Sosyal hayata dönüşü daha kolay oluyor ve hastayı psikolojik olarak da hasta ameliyat travmasını daha kolay atlatıyor. Avantajları bunlar. Kapalı bypass ameliyatlarının hastane yatış sürecinde etkiliyor mu? Yani kalış süresi, çünkü bu da önemli. Yani kişilerin hastanede yatış süresi de. Açık yapılanlarda uzama olabiliyor. Yani her hastada, her ameliyat, hasta var bizde, hastalık yok, hasta var tabiri vardır. Siz de biliyorsunuz bunu. Her hastada bu değişir ama kapalı yapılan hastalar bir an önce eve gitmek istiyor hastaneden. Yani bir an önce, yani ben mesela normalde biz normal hastaları 6. günde, 7. günde göndeririz ama 4. günde ben eve gidebilirim artık diyen hastalarımız oluyor bu yönde. Yani o yönden de hastanede kalış süresini kısaltabiliyoruz ama bypass ameliyatı olduğu için biz bu şeyi hastamızın yani en az bir 5 gün kontrolümüzde olmasını istiyoruz. Yani 5 günden önce gönderme taraftarı olmuyoruz ama 5. gün kesinlikle çoğu hastamız gönderebiliyoruz. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tip şikayetleri olan hastalar için yani süreç nasıl işliyor? Yani bir şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ondan sonra bu bypass'a kadar uzanan süreç size ulaştıklarında aşağı yukarı bir o sıralamayı bize söyler misiniz? Tabii şimdi hasta bu kalp ağrısı, anjina dediğimiz ağrı özellikle eforla gelen ağrı veya işte bazen de unstabil dediğimiz durduğumuz yerde gece yatarken yemekten sonra gelen göğüs ağrısı, şiddetli göğüs ağrısı, 3-5 dakika süren bir ağrı, dinlenmekle geçen ya da işte zamanla birkaç dakikada geçen ağrı. Bu şikayetlerle tabii öncelikle hastalarımız kardiyologlara başvuruyorlar. Kardiyolog arkadaşlar bunların genetik tetkiklerini yapıyorlar. İşte efor, sintigrafi olsun, EKG'sini görüyor işte ve anjiyosuna karar veriyor bu şikayetler nedeniyle. Ya beta anjiyo yapılıyor önce bir invazif işleme girmeden ya da beta anjiyoda bir sorun yoksa bir şey yapılmıyor ama eğer sorun varsa genel normal anjiyoya giriyor, konvansiyonel anjiyografi yapılıyor ve hastanın damarlarına bakılıyor. İşte kalbin 3 damarı var, 3 ana damarı var. Bunun gelişmiş yan dalları var. Bunlardaki darlıklara göre bakılıyor, karar veriliyor. Öncelikle tabii
balon ve stentle bunlar halledilmeye çalışılıyor. Kısa darlıklar varsa, şeker hastalığı yoksa hastada veya çok fazla metal yüklenmeyecekse hastaya, diyelim bir 5-6 darlığı var, 5-6 stent koyacaksınız, hasta bir metal yükü altına girmiş oluyor. Bu da pıhtılaşma, vücuttaki kanın pıhtılaşma şeyini arttırıyor. Bunlar değerlendiriliyor. Kalp damar cerrahisi kardiyoloji bir konseyi yapıyor ve konsey sonrasında işte ya bypass'a karar veriliyor ya da stentler hallediliyor. İşte bypass'a karar verildiği zaman hastamız bize geliyor. Ondan sonra da biz işte rutin hazırlıklarına Gerekli gidiyoruz. yapıyorsunuz. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. teşekkür Ayağınıza ederiz. sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ahmet Yavuz Balcı'ydı. Kendisiyle bypass cerrahisinin tüm detaylarını konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.